Masmavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün yemelere doyamayacağınız çikolatalı bir pasta tarifim var. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimize ilk olarak muhallebimizi yani kremamızı hazırlayarak başlayalım. 125 gram tereyağımızı tavamıza aldık. Eridikten sonra 1 su bardağı unumuzu ilave edip güzelce kavuruyoruz. Siz arzu ederseniz 125 gramın yarısını margarin, yarısını tereyağı da kullanabilirsiniz. Güzelce karıştıralım. Kaşığın ters tarafıyla eze eze, hiç topak kalmayacak şekilde orta derecede 7-8 dakika kavuruyoruz. Bakın sevgili arkadaşlarım, bu kıvama getirin ama rengi dönmesin. Yani açık renk kalsın. Böyle köpük köpük kıvama geldikten sonra 1 su bardağı 1 litre sütümüzü ilave edelim. 1 su bardağı şeker ve tel çırpacakla seri bir şekilde karıştırmaya başlayalım. Bu arada bu tarz kremalarda topaklanma olmasının sebebi, birçoğunuz yazıyorsunuz, yağınızın az olmasıdır. Bakın sevgili arkadaşlarım, hiçbir topaklanma yok. Orta derecede kıvam almasını sağlıyorum. Tel çırpacakla da seri bir şekilde çırpıyorum. Göz göz kaynamaya başlayınca 1-2 dakika daha kaynatıp ocaktan alabilirsiniz. Yani un kokusu tamamen gitmiş olsun. Ocaktan alır almaz bir kaseye boşaltıyorum çabuk soğuması için. Bu aşamada 2 paket vanilya şekerimizi ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Yani kaynar olduğu için siz vanilya şekerini ekleyince o zaten bütün aromasını her tarafa yayıyor. Şimdi sevgili arkadaşlarım, ayrı bir kaseye karıştırmış olduğumuz kremamızdan şöyle 3'te 1'i kadarını göz kararı alıyorum ben. Siz bakın şöyle göz kararı 3'te 1'i kadar diyebilirim. Henüz kaynarken diğer kaseye alalım. İçine 125 gram, 120 gram çikolatamızı ekleyelim. Ben çikolatanın yarısını bitter, yarısını sütlü kullandım. Siz arzu ettiğiniz gibi kullanabilirsiniz. Kremamız henüz sıcak. Şöyle bir karıştırıp bırakalım çikolatalar kenarda erisin. Biliyorsunuz bir kısmını buraya aktardık. Kalan kremamızın içerisine de 100 gram kaymağımızı ilave edelim. Türkiye'de biliyorsunuz istediğiniz bir markanın kaymağını kullanabilirsiniz. Almanya'daki izleyicilerim veya Avrupa'daki mascarpone kullanabilirler. 100 gram kaymağımızı ekledik. Onu da henüz kremamız sıcakken güzelce karıştırıp pürüzsüz bir hale getirelim. Bu arada görüyorsunuz çikolatamız da kenarda bekledi. Bu aşamada sıcak olduğu için bütün çikolata tamamen erimişti. Kakao kullanmadık. Görmüş olduğunuz bu renk tamamen çikolatanın verdiği renk. Kedi dili bisküvilerimizi batırmak için 1 su bardağı sütümüzü kasemize alalım. 1 yemek kaşığı instant kahve içine ekleyip güzelce çözelim. İstediğiniz bir markayı kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. Kremalarımızı hazırlayıp kenara almıştık. Hem çikolatalı hem sade. Şimdi sade kremamız ılınmıştı. Veya tamamen soğutabilirsiniz, daha iyi olur. Şimdi bu kremamızı mikserimizin yani blenderın yüksek devrinde güzelce geçiriyoruz sevgili arkadaşlarım. Bu çok önemli bir püf noktası. Yani şöyle bir 4 dakika güzelce geçirin. Bakar mısınız kıvamına? Yani ilk yaptığınızda çok sert bir krema ama sonra böyle tülbent gibi açılan şahane bir kremanız oluyor. Hemen oradan alıyorum. Çikolatalı kremaya da aynı şekilde bakın ne kadar sert, dikkatinizi çekerim. Ama siz blenderdan geçirdikçe böyle ipek gibi şahane bir krema oluyor. Onu da hemen size şöyle göstereceğim. Yaklaşık bir 4 dakika kadar geçirdim. Bakın sevgili arkadaşlarım. Yani böyle bir kıvam olamaz. Hatta böyle kuplarda bile, biliyorsunuz ben bu tarz tatlılarda hep fikir veriyorum size. Direkt kuplarda servis edebilirsiniz. O kadar lezzetlidir. Diğer kremamızın da kıvamını gösteriyorum. Şimdi hem sade hem çikolatalı olmak üzere 2 tane kremamız hazır. İkisinin kıvamı da şahane. Böyle bir kalıp kullanıyorum ben, kelepçeli. Tabii ki bir borcam da kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. 200 gram kedi dili bisküvimiz var. Daha önce de hazırlamış olduğumuz kahveli sütümüze kedi dili bisküvimizi şöyle 2 tur batırıyoruz ve şekerli tarafı alta bakacak şekilde güzelce dizelim. Ben burayı biraz böyle hızlı hemen geçiyorum. Kedi dilini ben kahveye batırdım ama siz kahve sevmiyorsanız
Portakal suyuna batırabilirsiniz veya süte batırabilirsiniz. Hiç kahve eklemeyin. Hepsi şahane olur. Damak zevkinize göre oynama yapabilirsiniz. Alt tabanına komple kedi dilini güzelce boş yer kalmayacak şekilde dizdik. Şimdi sade kremamızdan üzerine yarısını güzelce ekleyelim ve spatulamızla düzeltelim. Bu arada dikkatinizi çekerim. Hem pırıltılı rengi hem de kremanın kıvamı tek kelimeyle mükemmel diyorum. Minik bir spatulayla şöyle güzelce basarak, yani kedi dilinin aralarına da kremanın tamamen gitmesi lazım. Hiç boşluk kalmasın. Güzelce sürüyorum ve bu katın üzerine şöyle bir tatlı kaşığı kadar kakaoyu güzelce serpelim. Bu da böyle içinde çok güzel bir aroma ekstra bize sağlıyor. Tekrar bir kat daha kedi dili bisküviyi 2 tur kahveli süte batırarak diziyorum. O kenarlarına da hani eksik gelirse bıçakla kesin, formunuza göre, kalıbınıza göre yerleştirin. Tekrar kalan kremamızı da üzerine döküyorum ve yine spatula yardımıyla her tarafa güzelce yayıyorum. Yani biliyorsunuz sevgili arkadaşlarım, şu an 2 katmanı dizdik. Bu da kalan kremanın hepsini üstüne yaydık. Çikolatalı kremamızı da beyazın üzerine yayacağız. Ama bunu nasıl yayacağız? Bakın benim gibi spatula ile alın. Onu da böyle gidip gelerek, bakın şöyle nasıl desem, mümkün mertebe yaprak gibi üzerini kapatın. Bu şekilde yaparsanız üst katman tamamen çikolatalı olur. Yani siz spatula ile sürerken beyazla çikolatalı birbirine hiç karışmaz. Minik bir püf noktası ama çok faydalı bir püf noktasıdır. Güzelce düzeltiyorum ve yüzeyine bir tatlı kaşığı kadar kakaoyu hiç boş yer kalmayacak kadar serpiyorum. Bu şekilde bile çok güzel duruyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi pastamızı mümkünse bir gece, vaktiniz yoksa sabah yapın, akşam servis edebilirsiniz. Ben bir gece buzdolabında beklettim. Üzerine böyle bir tepsi kapattım. Hani kakaoya hiçbir şey değmesin diye. Şöyle bir spatula ile kenarlarını bir boşa alıyorum. Hani her ihtimale karşı yapışmış olabilir diye ve kalıptan çıkarıyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, bir gece beklettim ve çikolatalı yaz pastamız servis için hazır. Şahane bir lezzet. Gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. Lütfen denediğinizde bana yorum olarak bildirin. Hemen dilimliyorum ve doku testine geçiyorum. Şahane bir görüntüsü var. Hatta ben bunu Instagram'da fragman olarak paylaştığımda dedim bu pastayı gören tiramisu kenara çekilip yol verir. Muazzam bir lezzet kombinasyonu. Çikolata, kremamız, kaymak, sütlü kedi dili, çok güzel bir lezzet kokteyli oldu. Hemen doku testine geçiyorum. Kremanın yumuşaklığına ve o akışkanlığına böyle hani bir süner ya, şahane bir dokusu var sevgili arkadaşlarım. Ben bayağı bir doku testi yaptım. Buradaki amacım kremanın ne kadar kaliteli ve güzel olduğunu size göstermek için. Birçok ayrıntıyı verdim. Hatta videoyu o kadar hızlı hazırlamışım ki konuşurken yoruldum. Bir dahakine biraz daha yavaş geçişler yapayım. Hani siz sıkılırsınız diye sanırım biraz çok montajda kesmişim. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.